Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı çıtır çıtır lahmacun tarifi vereceğim. Gerçekten harika bir tarif. Ben bu tarifi yaptıktan sonraki uzun zamandır yapıyorum. Bir daha hiç dışarıdan lahmacun almadım. Üstelik size vereceğim tarifte 200-250 gram kıymayla da 24 adet lahmacun çıkaracağız. Öncelikle 2 adet orta boy kuru soğanı soyuyoruz, kabuklarından iri iri doğruyoruz. Ve 3-4 adet de sarımsağı, ikisini aynı anda rondomuza atıp şöyle bir 10 saniye çekiyoruz. Daha sonra 1 adet küçük kapya biber, 2 adet Charleston biber, bir tutam da maydanozlu da ben oradan hani o ince uzun yerinden kattım. Ama böyle bir rondonuz yoksa açıp kapağını içine atıp tekrar çekiyorsunuz. Burada 1 adet iri veya 2 adet orta boy doğranmış domates var. Onu da içine ekledim. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası da ekleyebilirsiniz. Ama ben 2 yemek kaşığı domates salçası ekledim burada. 200 veya 250 gram kıyma. Orta yağlı, hiç fark etmez arkadaşlar. Gerçekten kıymanız çok az bile olsa bu tarifi yapabilirsiniz. Ben bu tariften dediğim gibi 24 adet lahmacun çıkardım. Fazla fazla 5 kişilik aileyi doyuruyor zaten. Yani böyle 2-3 kişiyseniz ya da 1 kişiyseniz malzemeyi azaltarak yapabilirsiniz. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum içine. 2 tatlı kaşığı sumak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Tatlı veya acı fark etmez. Yarım tatlı kaşığı da, isterseniz yarım çay kaşığı da atabilirsiniz, karabiber ekliyorum. Daha sonra rondomuzu yine 10 saniye kadar falan karıştırıyoruz. Arkadaşlar her yaptığımızda 10 saniye kadar falan karıştırıyoruz. Çok uzun değil. İçerisine sürülebilirliğini arttırmak adına 1 çay bardağı oda ısısında içme suyu ekledim. Ve tekrar yine 10 saniye kadar karıştırdım rondoyu ve harcım hazır arkadaşlar. Bu kadar basit, 5 dakikanızı bile almıyor şu harcı yapmak. İçine kattığımız sumak ve diğer baharatlar harca asıl lezzeti veren, yani asıl lahmacunun lezzetini veren diye düşünüyorum. Eğer lahmacun yapacaksanız mutlaka sumak katmayı deneyin arkadaşlar. Hemen şöyle küçük bir borcama aldım. Şöyle yakından da göstereyim nasıl olduğunu. Gerçekten rondo ile yaptığınızda çok pratik ve 5 dakikanızı bile almıyor bu harcı yapmak. Üzerini bir streç filmle kapatacağım. Buzdolabına koyup hamurumu yapana kadar, hazırlayana kadar bekleteceğim. Bu harcı yapıp dondurucunuza, bir buzdolabı poşetine koyup dondurucunuza atabilirsiniz. Elinizde bir hamur olduğunda bu harcı çıkarıp çözdürüp hemen lahmacunlarınızı hazırlayabilirsiniz. Ben kalan harcı genelde buzluğa atıyorum. Ve çıkartıp tekrar yaptığımda da hiçbir farkı olmuyor gerçekten. Hemen şöyle yoğurma kabıma 5 su bardağı dolusu un ekledim. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 300 ml öncelikle su ekledim arkadaşlar. 300 mililitre. Yani benim su bardağı ölçüm 300 mililitreydi. 200 mililitrelik su bardağıyla da 1,5 su bardağı ekleyin öncelikle. Daha sonra yavaş yavaş zaten ekledim. Daha sonra eklediğim su miktarı da 100 mililitreydi. Yani toplamda 5 su bardağı un için 2 su bardağı 200 mililitrelik bardakla, standart su bardaklarıyla 2 su bardağı su ekliyoruz. Yani un, su ve tuzla böyle bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Sadece 3 malzemeyle bir hamur elde ediyoruz. Bu hamur lahmacunumuzun ekmek kısmını, lavaş kısmını oluşturacak. Şöyle hamurumu güzelce tezgahın üzerinde de yoğuruyorum. Her zaman hamur yoğurma makinesinden sonra tezgahın üzerinde de yoğurmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Şöyle hamurumu ikiye ayırmıştım. Daha sonra 4 parçaya ayırdım onu da. Ayırdığım 4 parçayı da şu şekilde uzatıp 3'e bölüyorum arkadaşlar. Yani aslında toplamda 24 beze çıkaracağız. Ben bu şekilde bölerek 24 beze çıkardım. Siz artık kendi yönteminizle bölerek çıkartabilirsiniz. 24 beze çıkıyor bu hamurdan. 24 adet eşit şekilde beze oluşturdum. Şöyle üzerine streç filmle kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirmeniz çok önemli. En az 15 dakika dinlendirin rahat açılabilmesi için. Ben hamurumu dinlendirirken şu şekilde servis ederken içine ekleyeceğimiz salata yeşillik kısmını hazırladım.
Mor soğan, mor lahana, 2 adet domates ve biraz marul doğradım arkadaşlar. Limonlarını da kenarlarına aldım. Bunu da hazırda bulundururum bir köşede. Zaten ben salatayı yapana kadar artık hamurlarım da kendine gelmiş olmalı diye düşündüm. Ve dolaptan iç harcımı da çıkardım. Yanıma da bir kasede şu şekilde un aldım arkadaşlar. Hamurlarımın bezelerini tek tek alıyorum ve streç filmi tekrar örtüyorum kurumasınlar diye. Bezenin üstüne bir miktar un serpip oklavayla tabak büyüklüğünde veya tavanızın büyüklüğünde diyeyim açıyorum. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar, tavanız çok büyüktür veya bir sacda yapıyorsunuzdur. O zaman bezelerinizi daha büyük yaparsınız. Ben tavam 30 santimlik bir tava sanırım. Evet, 30 santimlik bir tava, o yüzden 30 santim çapında açacağım için o bezeleri ona göre ayarladım. Şu şekilde ince bir şekilde açıyoruz arkadaşlar ve harcımızdan 1,5 yemek kaşığı alıp üzerine yayıyoruz. Yani bu şu karnıyarık tenceresi dediğimiz tencerenin içi için 1,5 yemek kaşığı harçtan alıp üzerine yayıyoruz hamurumuzun ve hiç bekletmeden hemen ısınmış tavamızın içine atıyoruz. Bu arada ocağın altını orta ateşte yaktım. Isınması gerekiyor tavamızın. Hemen hızlı hızlı harcımızı üzerine yayıyoruz. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz veya ben her zaman bir kaşığın arkasıyla yapıyorum. Video çekiyorum diye değil. Bu şekilde kaşığın arkasıyla yaymak daha kolayıma gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde güzelce iç harcımızı yaydıktan sonra hiç beklemeden hemen tavaya atıyoruz. Şu şekilde kenarlarını düzeltin veya tencerenizi sallayın. Sallayınca hemen zaten düzelecektir. Kapağını kapatıyoruz ve bir beze alıp onu da açıp iç harcını yayana kadar bu pişmiş oluyor arkadaşlar. Ben genelde orta ateşte pişirdiğimde benim tenceredeki lahmacunum piştiğinde ben diğer harcı hazırlamış oluyorum. Bir tepsiye yağlı kağıt seriyorum şöyle arkadaşlar. Tepsinin üzerine bütün pişen lahmacunlarımı üst üste şekilde dizeceğim. Aslında ben pişirdikçe servis ettim. Yani mutfak masamın, şu gördüğünüz hamur açtığım masamın etrafına aileyi topladım. Pişer pişmez servis ettim. Ama o tepsi yöntemini de gösterdim ki size, eğer hepsini yapıp 1-2 saat sonra veya akşam servis edecekseniz tabii ki yumuşamış olacak. Onu da göz önünde bulundurun. Ama hepsini birden fırına ısıtıp attığınız zaman ısınmış olacak arkadaşlar. O yüzden bir yağlı kağıt serip tepsinize pişen lahmacunlarınızı daha sonra servis edecekseniz bu şekilde dizmenizi öneririm. Çünkü lahmacun çok çabuk soğuyor. Dediğim gibi ilk piştiğinde çıtır çıtır oluyor. Gerçekten ilk piştiğinde esas lezzeti oluyor. Biraz beklediğinde ister istemez yumuşuyor. Tercihen bana sorarsanız pişer pişmez hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Öyle daha lezzetli oluyor. Ama bazen öyle oluyor ki bir davetiniz için yapıyorsunuz veya akşam misafirleriniz için, akşam yemek için yapıyorsunuz. O şekilde de yapmak için dediğim gibi fırın tepsisine yağlı kağıt serip dizdiğiniz zaman fırında ısıtarak tekrar servis edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi öneririm. İnanın şu tarifi denedikten sonra nasıl kolay olduğunu ve nasıl lezzetli olduğunu göreceksiniz ve bir daha benim gibi dışarıdan lahmacun almayacaksınız. Gerçekten ben çok uzun zamandır dışarıdan lahmacun alıp yemiyorum. Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz, ilk defa görüyorsanız, ilk defa beni izliyorsanız hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bunun yanında olumlu veya olumsuz eleştiri veya yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bir yerde hata yapıyorsam mutlaka belirtin. Anlatım tarzımla ilgili, tariflerimle ilgili veya yaptınız mı, denediniz mi, bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Gerçekten benimle yorum kısmında paylaşın. Evet arkadaşlar, ben 3 adet lahmacunumu yaptım ve sizlere sunumunu yapmak istiyorum. 3 adet lahmacunum hazır çıtır çıtırken beklediğinde yumuşadığını söylemiştim. Ha, yumuşamak
yumuşaktan kastım şey değil, hamurlaşmıyor. Ama hani mesela lavaş yumuşak olur ya, o şekilde oluyor. Ben aksine çıtır çıtır seviyorum lahmacununu. Bilmiyorum, hani lahmacunu yumuşacık seven de vardır. O zaman ne yapıyoruz? İşte bekletiyoruz. Ondan sonra yiyoruz ısıtıp. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çıtır çıtır seslerini duyuyorsunuz. Mutlaka deneyin diyorum sizlere. Şiddetle tavsiye ederim. Videomun sonuna geldim. Tarifimin sonuna geldim. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.